Sevgili tatilciler, Mısır'dan, Şarm El Şeyh'ten herkese merhaba. Bugün Rixos Seagate'deyiz. Çocuğumuz yok. Biz ne güzel burada partileriz diyordunuz değil mi? Bizim çocuğumuz var efendim. Ne yapacağız? Buraya geleceğiz. Kıskansınlar bizi Rixos Şarm'a gidenler. Rixos Premium Seagate harikulade bir otel. 8 tane alakartı var. 8 tane özel havuzu var. Mükemmel bir aqua parkı var. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat gibi dönemler burası için en mükemmel dönemler. Hava sıcaklığı minimumda 20 derece, deniz suyu sıcaklığı da minimumda 19-20 dereceye düşüyor. Bu Bodrum'da Haziran ayındaki su sıcaklığı zaten. Çocuğun milliyeti olmaz, çocukların istekleri hep aynı. Hiçbir annenin ve babanın endişesi olmasın diye eklediler. Yani düşünüyorum başka bir yerde bunu bulabilir misiniz diye, bulamazsınız. Buranın alameti farikası deniz. Siz kafanızı suyun içine soktuğunuzda bir akvaryum sizi bekliyor olacak. Yemekleri nasıl diye soracak olursanız seçmesi zor diyebilirim. Çünkü dünya mutfağından, Türk mutfağından da yiyecek içecekler var. Bunlar fiyatın içerisinde, ekstra bir şey ödemenize gerek yok. Şimdi Superior Room'u gördünüz. Arada bir kapı var ve ikisi birleşebiliyor. Kalabalık aileler için burayı tercih edebilirsiniz. İlerleyen yıllarda hepiniz buralara eninde sonunda geleceksiniz. Sevgili tatilciler, Mısır'dan, Şarm El Şeyh'ten herkese merhaba. Bugün Rixos Seagate'deyiz. Sevgili tatilciler, otelin lobisinden içeriye girdim. Diğer oteli de gezmiştim biliyorsunuz. Hemen şuradan bir su alayım. Thank you. Hanımefendinin ismi de Esra ama iki aile. İki aile olunca Arap oluyormuş. Tek aile olunca Türk oluyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Buranın lobisi Rixos Şarm El Şeyh'e göre çok daha geniş ve ihtişamlı. Burada da mükemmel bir avize var. 2 ton ağırlığında. Oraya doğru gidelim. Otelin lobisinin ambiyansı çok güzel. Arkamda 10 metre uzunluğunda 2 ton ağırlığında fütüristik bir avize var. Tabi burası cıvıl cıvıl. Rixos'un bu otelinde çocuk kabul ediliyor. Diğer tarafta epey üzülmüştünüz değil mi çocuklu aileler? Üzülmeyin, burası oradan daha güzel. Sevgili tatilciler, şimdi Seagate videosunu izleyen tabii çocuğumuz yok, biz ne güzel burada partileriz diyordunuz değil mi? Bizim çocuğumuz var efendim, ne yapacağız? Buraya geleceğiz. Rixos Seagate'deyiz hala. Buranın barını göstermek istiyorum size. Lobi barı burası. Lobiden hemen girdikten sonra sağ tarafta. Buradaki içecek kalitesi diğer otele göre çok daha yüksek. Kıskansınlar bizi Rixos Şarm'a gidenler. Yıllanmış şaraplar, aynı şekilde iyi kalitede viskiler, hepsi markalı. Tabii biz şimdi diğer tarafla buraya karşılaştırıyoruz ama diğer Mısır otellerine göre karşılaştırdığımızda da arada çok uçuk bir fark var. Yani orada markalı içecekleri bulmanız çok mümkün değil. Çoğu otelde böyle. Rixos'larda kalite oldukça yüksek. Burada daha da yüksek. Arkamda görmüş olduğunuz Desperado isimli bira ve tekila karışımlı bir içecek var. Stella var. Heineken yine konsept halinde ücretsiz olarak veriliyor. Aynı zamanda fıçı bira da Heineken. Mükemmel her şeyiyle harikulade bir içecek konsepti. Rixos Premium Seagate harikulade bir otel. 8 tane alakartı var. 8 tane özel havuzu var. Mükemmel bir aqua parkı var. Size oraya da götüreceğim. Seagate ile Şarm arasında da farklar var. İkisi de Rixos diye. İkisini de aynı yer sanmayın. Birincisi Rixos Şarm çocuk kabul etmiyor. Burası çocuk kabul ediyor. Rixos Şarm yaklaşık 600 odalı bir otel. Burası ise 930 odalı bir otel. Büyüklük olarak da oldukça farklı. Her yer birbirine yakın sayılır ama otelde büyük otobüs istasyonları var. Shuttle'lar sizi böyle istediğiniz yere götürüyor. 5-6 dakika içerisinde illa denk geliyorsunuz veya yürürken arkanızdan geliyor, ona biniyorsunuz falan. Yiyecek içecek alanlarına ve tesisin genel alanlarına bu şekilde ulaşım sağlıyorsunuz. Zaman kaybetmeyelim. Ben sizi hemen otelin diğer can alıcı noktalarına götüreyim. Buyursunlar.
Arkamda görmüş olduğunuz havuz hemen resepsiyonun ön tarafındaki tesisin genel alanlarındaki ilk havuz. Buranın bir özelliği var. Burası ısıtmalı bir havuz. Mısır 4 mevsim tatile gelebileceğiniz bir nokta. Özellikle Nisan ara tatilinde ve Ocak ara tatilinde çocukları bir yere götürmek istediğinizde zorlanıyorsunuz. Nisan'da Antalya'ya gitsem acaba serin mi olur? Ocak'ta kayak dışında çok da bir alternatif yok veya çok uzak noktalara gitmeniz gerekiyor. Ama burası Türkiye için, Türk tatilciler için bence mükemmel bir seçenek. Çok yakın uçakla. Bizim haftada 2 gün buraya turumuz var mesela. Onun dışında diğer günlere de tur organize ediyoruz şimdi. Hava sıcaklığı minimumda 20 derece, deniz suyu sıcaklığı da minimumda 19-20 dereceye düşüyor. Bu Bodrum'da Haziran ayındaki su sıcaklığı zaten. Yani Bodrum'da da siz yazın denize girdiğinizde aslına bakarsanız su sıcaklığı ortalama böyle. Ocak ayında burada böyle. Böyle bir güzellik var. Fiyat konusunda da diğer Rixos'lara göre, Türkiye'deki Rixos'lara göre tabii çok daha uygun. Aynı hizmet burada da var. Hizmet kalitesi de çok yüksek. Havanın sıcaklığından da bahsedeyim. Biz şimdi Haziran ayındayız mesela. 37-38 dereceleri gördüm. Birkaç gündür burada sizler için otel çekmeye çalışıyoruz. Gelirken de birazcık endişeliydim. Çünkü mevsim itibariyle sıcak bir mevsimdeyiz artık ve sürekli dışarıdayız, güneşteyiz. Fakat düşündüğüm gibi olmadı. Sürekli esen güzel rüzgarlar var. Bu sizi serinletiyor. Bunun dışında güneş de Antalya'daki gibi beni yakmadı. Günde 20 bin adım atıyordum. Rahatsız olmadım açıkçası bu sıcaktan. Ama tabii Temmuz'da, Ağustos'ta birazcık daha ısınıyor. 40 dereceleri buluyor. Mümkünse Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat gibi dönemler burası için en mükemmel dönemler. O dönemleri tercih edin. Söylediğim gibi Nisan ve Ocak ara tatili için şimdiden rezervasyonunuzu yapmanızı öneririm. Hem fiyatları uygun hem hala yer var. Buralarda yer bulmakta zorlanacaksınız. Hele hele de Rixos'larda. Çünkü otel çok büyük olmasına rağmen çok ciddi talep görüyor. Google'a M yazdığınızda Mısır çıkar oldu. O kadar popüler, bu kadar güzel bir alan, bu kadar güzel bir iklim olunca, Türkiye'ye bu kadar yakın olunca, vizesiz olunca, her şey üst üste gelince şahane bir tatil seçeneği haline geliyor. Rixos Premium Seagate Rixi Club'ın önündeyim. Burası geniş bir çocuk kulübü. Çocuklu misafirlerin burayı tercih etmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de buradaki çocuk kulübü. Çünkü akşam 11'e kadar açık. Bu muhteşem bir ayrıcalık. Tabii bu kadar eğlenceli bir otelde akşamları eşinizle zaman geçirmek isteyebilirsiniz. İçeride çocuklar için birçok aktivite var. PlayStation oynayabilecekleri bir alan, bilgisayarda zaman geçirecekleri bir alan, çocuklar için havuz, bebekler için aynı şekilde bir havuz var. Aynı zamanda ufak atıştırmalıklar alabilecekleri, işte nugget, burger, patates kızartması vesaire gibi her şey düşünülmüş. İsterseniz buyurun gelin hepsini göstereyim size. Çocuk kulübünün içindeyim. Biraz hızlı anlatacağım size. Çocukları rahatsız etmek istemiyorum çünkü. Burası çocukların uyuyabileceği bir yatak odası. Şu an içeride hiçbir çocuk uyumuyor. 3 tane yatak, 2 tane de bebek yatağı var. Çok da rahat görünüyorlar. Tertemiz ayrıca da. Devam ettiğimde burada şu anda craft yani kesme, biçme, boyama işleri yapan çocuklar var. Aynı zamanda içeride çocukların zaman geçirebileceği oyuncaklar da var. Çocuklar şu anda içeride zaman geçiriyorlar. Devam ettiğimde şurada da sinema var. O kadar güzel bir şeyler izliyorlar ki ama İngilizce içerikler maalesef. Çizgi filmin her türlüsünü izlerler eminim. Çok fark etmez dili ama İngilizce. Bu da önemli bir ayrıntı, onu söyleyeyim istedim. Sizi korkutmasın, içeride Türkçe konuşan personeller var. Çoğunlukla Kazak, Türkmen, diğer Türkiye milliyetlerden gelmiş çalışanlar var ve Türkçe konuşabiliyorlar, anlıyorlar. Çocuklarınız buraya geldiğinde bir şey istediklerinde onları rahatlıkla anlarlar. Çocuğun milliyeti olmaz, çocukların istekleri hep aynı. Biz onlarla anlaşıyoruz. Burada istedikleri kadar kalabilirler. Hiçbir annenin ve babanın endişesi olmasın diye eklediler.
0-3 yaş bebeğinizle geldiyseniz buraya ebeveyn eşliğinde zaman geçirmeniz lazım. Yani çocuğunuzu buraya bırakıp gidemezsiniz. 3 yaştan büyük çocukları buraya kabul ediyorlar. Ama arka taraftaki bebek oyunu bölümünde bebeğinizle keyifle zaman geçirebilirsiniz. Rixi Çocuk Kulübü'nün bahçesindeyiz şimdi. Arkamda sabah sporu yapıyor çocuklar, çok eğlenceli. Hemen sağ tarafta da girişte bahsettiğim çocukların ufak atıştırmalıklar alabileceği bir alan var. Önünde de onlara göre ayarlanmış masalar ve sandalyeler var. Burası kocaman bir park. İçinde havuzunun da olması bence iyi bir seçenek. Bilmiyorum anne babalar bu konuda ne düşünür. Ama içerisinde havuzu da var. Sağımda ve solumda 2 tane havuz var görmüş olduğunuz gibi. İkisi de 50 santimlik. Anne babalar da hemen arkamda uzanıyorlar. Çocukların havuza zaman geçirmesini istiyorlar. Otel çok büyük bir otel ama şimdi saat 11. Burada öyle çok kalabalık falan bir durum yok. Personel sayısı da oldukça fazla. Her yerde şu an personelleri görüyorum. Aynı zamanda bir can kurtaran da var bakın burada. Yani düşünüyorum başka bir yerde bunu bulabilir misiniz diye. Bulamazsınız. Hem yurt dışı tatili satın alıyorsunuz. Hem çocuğunuz burada zaman geçiriyor. Hem dalış yapabiliyorsunuz. Çöl safari yapabiliyorsunuz. Kasinoya gidebilirsiniz. Diğer alışveriş noktalarını kullanabilirsiniz. Başka bir ülkeye gelmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda da mevcutta her sene alışmış olduğunuz otel tatilinden vazgeçmemiş oluyorsunuz. Mükemmel bir ayrıcalık. Mükemmel bir ayrıcalık. Rixos Premium Seagate'i keşfetmeye devam ediyorum. Arkamda güzel bir havuz var. Havuzun içinde de şahane bir bar var. Otelin her yerinde bunun gibi havuzlar var. Aktivite olan havuz biraz daha büyük. Orada zumba, gym, voleybol gibi aktiviteler var. Su topu var. Gün içerisinde animasyon ekibi yoğunlukla oradaki misafirlerle bu etkinlikleri yapmaya çalışıyor. Tam donanımlı bir spor salonunu çimlerin üzerine yerleştirmişler. Tabii böyle olunca spor yapması da eminim çok keyiflidir. Şurada da sabahları boks aktivitesi yapılıyor. Tabii ki her gün değişiyor. Bu sabah vardı. Şimdi de çocuklar için boks aktivitesi var. Çocukların belli bir programı var. Yani gün içinde tesisin farklı alanlarında gerek Kids Club'da gerekse de diğer alanlarda etkinliklere katılabiliyorlar. Mini Club yetkilileriyle ve diğer animasyon ekipleriyle. Şimdi de onlardan bir tanesi burada. Evet, Rixos otellerinin Sharm el Sheikh bölgesinin en çok merak edilen yerine geldim. Denizindeyim. Birçok insan burayı denizi için tercih ediyor. Tabii iklimi de öyle, tabii ucuz olduğu için de öyle. Ama deniz detayı anlatılması gereken, izlenilmesi gereken bir detay. Rixos Sharm'da görmüştünüz. Buradan denize girme ihtimali yoktu. Ama burada var. Orası çocuk kabul etmediği için çok sorun değil. İskeleyi kullanabilirsiniz ama tabii çocuklar iskeleden denize giremeyebilirler. O yüzden buranın böyle sığ olması bence güzel bir ayrıntı. Görüyorsunuz çocuklar da rahatlıkla zaten denize giriyorlar. Bebekler de aynı şekilde girebilirler. Yetişkinler için ise yani yüzebilmek için burada sadece ıslanırsınız. Çocuklar için burası. Yetişkinler için ise arkamda görmüş olduğunuz o uzun bir iskele. 850 metre uzunluğunda bir iskele o. Ya orası yürünür mü her gün diyebilirsiniz. Evet, yürünmez. Hele de böyle güzel ve lüks bir otelde sizi burada yürütmezler. Buggy'ler var, golf arabaları var. Onlara biniyorsunuz, sizi oraya götürüyorlar ve geri getiriyorlar. Denize oradan giriyorsunuz çünkü buralar komple mercanla kaplı. Buradan yürüyerek gitme ihtimaliniz yok. İskeleyi kullanmak zorundasınız. Neredeyse tüm Mısır otellerinde bu durum böyle. Fakat Rixos Seagate'te bu iskele diğer otellere göre biraz daha uzun. Sevgili tatilciler, şimdi demin görmüş olduğunuz iskelenin yarısındayım. Yani yaklaşık böyle 300 metre falan ilerledim iskeleden. Buraya da buggy ile geldim. Burası sonradan mı temizlenmiş yoksa doğal hali mi bu bilmiyorum inanın ama burada rahatlıkla denize girebileceğiniz sığ bir alan var ve turkuaz bir deniz var. Buranın alameti farikası deniz. Şimdi
buradan baktığımda bile rengarenk balıkları görebiliyorum. Siz kafanızı suyun içine soktuğunuzda bir akvaryum sizi bekliyor olacak. Devam edeyim. İskelenin ucunu da göstereyim. Bu arada burası insanların rahatlıkla ayakta durabildiği bir yer. 1,5 metrelik falan bir derinlikte. Çocukların çok rahatlıkla yüzebileceği bir derinlik bu. Veya yüzme bilmeyenlerin rahatlıkla yüzebileceği bir derinlik bu. Şimdi bu kadar uzun bir iskeleyi görünce korkmuş olabilirsiniz. Ya ben yüzme bilmiyorum, o zaman oraya geldiğimde hiç denize giremeyeceğim. Zaten sahilden de girilmiyormuş diye düşünebilirsiniz. O yüzden buraya göstermek istedim. Orası 1,5 metre. Hiçbir sorun çıkmaz. Buraya gelir rahatlıkla denize girersiniz. İskelenin sonuna geldim. Burada içecek alabileceğiniz bir alan var, duş var, üzerinizi değiştirebileceğiniz bir alan var. Yani donanımlı bir iskele. Arkamda görmüş olduğunuz deniz 5 metreden başlıyor, daha sonra 25 metre ve kademeli olarak derinleşiyor. Sualtı zenginliklerin, sualtı canlılığının en yüksek olduğu noktada burası. Diğer tarafta da bir sürü rengarenk balık vardı ama asıl bahsettiğim akvaryum olayı da burada. Bugün biraz rüzgarlı, o yüzden dalga da var. Yani neredeyse 1 kilometre uzaklaştık biz sahilden. Dalga burada. Farklı olan şey Sharm El Sheik'te bu zaten. Şimdi iskelenin üzerindeyken de size Rixos Premium Seagate ile Rixos Sharm El Sheikh arasındaki farklarına da bahsedeyim istedim. Bu otelde kalırsanız, burası çocuk kabul eden bir otel, orası çocuk kabul etmeyen bir otel ama birbirini kullanabiliyorlar. Yani siz akşam mesela 5'te orada bir parti var, güzel de bir parti, görmenizi gerçekten isterim. Çocuklarınızı mini club'a bırakıp diğer otele geçip yine bu arabalarla oraya gidebiliyorsunuz 5 dakika 6 dakikada. Orada o partiyi görüp tekrar geri dönebilirsiniz. Birbirlerini kullanabiliyorlar. Veya bu iskeleyi beğenmediyseniz o tarafın gidip iskelesinde denize girebilirsiniz. O tarafı beğenmediyseniz buraya gelebilirsiniz. Birbirlerinin denizini, sahilini kullanabiliyorlar. Bu çok güzel bir avantaj. İskelelerin üzerinde şu an göreceğiniz alanlar da var. Burada şezlonglar var. Onun dışında hamaklar var. Burada da zaman geçirebilirsiniz. Aslına bakarsanız bu yolculuk da birazcık keyifli. Etrafı göre göre, geze geze gidiyorsunuz. Sevgili tatilciler, burası da Rixos Premium Seagate'in ana etkinlik alanı. Akşamları saat 9.30'da burada şovlar başlıyor. Oldukça da yüksek kaliteli şovlar başlıyor. Şovlar bittikten sonra da DJ performans oluyor. Neredeyse her gün bir etkinlik var. Devasa bir alan burası. Hatta ben yürüyüş yaparken şaşırdım, burası neymiş böyle diye. Farklı bir alan. Buranın bu şekilde olmasının bir sebebi de var. Hem dansçıların kullanabileceği ipler var, hem de bir ışık şov organize ediliyor. Akşam yapılan organizasyonların da videolarını otelden rica ettim. Akşam burada olmayacağım. Onları da videonun içerisine eklerim, görürsünüz. Sevgili tatilciler, şimdi Rixos Adventure Park'tayız. Diğer tesisler Rixos Sharm El Sheikh'ten de gelebileceğiniz bir yer. Buraya hemen Kids Club'ın önünden buggy'lerle geldik. 3-4 dakikada geldik. Ama yürüyerek gelmeniz birazcık zor. Kesinlikle buggy kullanmanız gerekiyor. Biraz tesisten uzak bir alan burası. Şimdi burada bir karting alanı var. Fiyatlarını da sizin için çektim. Onları da kontrol edebilirsiniz. Oldukça donanımlı, geniş bir alan. Çocuklar buraya bayılıyorlar. I'll stay in bed. I still got the feeling that you're next to me. Stuck in my head when lights go off. You're everything that I... Sevgili tatilciler, şimdi sizi Rixos Premium Seagate'in Mega Aqua Parkı'na getirdim. Burası gerçekten devasa bir aquapark. Tam 24 tane kaydırak var, 6 tane kule var. Her türden kaydırak bulunuyor. Aynı zamanda da 218 tane de oda var. Aquapark'a yakın olmak istiyorsanız eğer bunları tercih edebilirsiniz. Burası denize diğer odalara göre biraz daha uzak bu odalar. O yüzden fiyatları da bir tık daha uygun. Burası otelin küçültülmüş hali gibi. Yani burada kaldığınızda da diğer alanlara uzak olacağız diye endişeniz olmasın. Hepsinden burada da var. Yani burada bir ana restoran var. Ama tabii ki çok kapsamlı değil diğeri gibi. Bir snack bar var. Onun dışında havuzlar var. Yani aklınıza gelebilecek her şey burada da var. Yani en azından yemek alanları, diğer içecek alanları falan çok kalabalık değil. Buradaki oda sayısı az olduğu için. Kendi resepsiyonu bile var buranın.
Rixos Premium Seagate'in ana restoranındayız. Şu an bir öğlen büfesi var burada. Yemekleri nasıl diye soracak olursanız seçmesi zor diyebilirim. Çünkü dünya mutfağından, Türk mutfağından da yiyecek içecekler var. Oldukça çeşitli, oldukça lezzetli. Ben de bugün yemeğimi burada yedim. Karides, kalamar, diğer balık çeşitleri de var. Zaten tesisin alakartları da var. Teppanyaki hariç hepsi ücretsiz. Onlara da rezervasyonla gidebiliyorsunuz. Orada da daha özel yiyecekler var. Bence geldiğinizde önce bir inceleyip sonra hemen rezervasyonlarınızı yapın. Ama ana restoran muhteşem. Burası 2 katlı bir restoran. Alt katta da çocuklar için bir yiyecek içecek alanı var. Sizi oraya da götüreceğim. Ama öncesinde bir ne pişirmiş Türk şefler bir bakın isterseniz. Ana restoranın alt katına indim. Dediğim gibi burası 2 katlı. Üstte de büfe var, altta da büfe var. Ama burada daha çok çeşit var alt katta. Ya da bana öyle geldi bilmiyorum. Alan geniş olduğu için öyle gelmiştir. Arkamda da çocuklar için hazırlanmış bir alan var. Orada çocuk menüleri var. Çocuklar için hazırlanmış yiyecek içecekler var. Çocuk misafirlerimiz de, küçük misafirlerimiz de yemeklerini o alanda alıyorlar. Şimdi size alt katı da şöyle bir göstereyim. Burası hakkında da bir fikriniz olsun. Bebekler için bu alanda haşlanmış et ve haşlanmış tavuk var. Patates püresi var. Burada güzel bir köfte var. Acılı köfteymiş bu. Burada çorba var. Yine çocuklar için sulu yemek var. Hero Baby marka bebek mamaları var burada. Burada servis ediliyor. Aynı zamanda sütlaçlar, Danone marka yoğurtlar. Tabi kocaman tesis. Denize gir, havuza gir, acıkıyorsunuz. Ana restoranta da gitmek istemiyorsunuz. Uzak geliyor. Hemen olduğunuz yerde hızlıca bir şeyler mi atıştırmak istiyorsunuz? Buraya geleceksiniz efendim. Burası otelin sinek alanı. Rixos Charm'da orada bir alakart vardı. Seafood alakart. Orası akşamları alakarttı biliyorsunuz. Gündüzleri de sinek olarak menüden sipariş veriyordu. Burada ise açık büfe şeklinde veriliyor ve yiyecek çeşitliliği daha fazla. Sambuka var. İsmini doğru söyledim mi emin değilim ama bu bölgede çok sevilen bir şey bu. Patates var, nugget var, ızgara etler var, salata bar var. Burası dükkan devam ediyor. Pizza, lahmacun, yine çocuklar için ve yetişkinler için yoğurtlar var, ayranlar var. Bu şarma dedikleri bir çeşit döner. Bunun dürüm halini de yapıyorlar. Köfteler var ve etler var. Karşıda da tatlı bölümü var. Kek, tiramisu ve tartlar var, cheesecake var. Aynı şekilde soğuk meyve alabileceğiniz bir bölüm var. Alıp istediğiniz yerde de tüketebilirsiniz. Karşılıklı olarak büfeler var böyle. Dilediğinizi alıyorsunuz. Burada keyifle yiyorsunuz efendim. Thank you. I am sorry. Hop. Hop. Thank you. Sharm el Sheik'teki 2 Rixos'ta aslına bakarsanız alakart her şey dahil diyebilirim. Arkamda alakartları görüyorsunuz. Teppanyaki hariç rezervasyonla hepsi ücretsiz. Bizim damak tadımıza en uygunları bence Brezilya. Damak tadımıza çok uygun değil ama Çin çok güzel. Denizi çok tavsiye ediyorlar. Oradaki Türk şefle konuştum. Yaklaşık böyle 750 gramlık bir levrek. Levreğin üstünde karidesler, kalamarlar ve sunum şekli de oldukça iyi. Sevgili tatilciler, şimdi de Salt restorana geldim. Burası alakart restoran. Rezervasyonunuzu yaptırıyorsunuz sadece. Bunlar fiyatın içerisinde, ekstra bir şey ödemenize gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir deniz tabağı. İri bir levrek var, tombul, midyeler var, karidesler var, kalamarlar var, yengeç var burada. Aklınıza gelebilecek en popüler tüm balık ürünleri tek seferde servis ediliyor. Burada da şahane bir balık salatası var. Aynı zamanda da şurada somonlar var. Bunlar da dinlendirilmiş somonlar. Hepsi şahane. Buraya gelirseniz kesinlikle buraya bir gün rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Yiyecek kalitesi oradan daha yüksek. Mesela bu demin anlattığımı orada bulamayacaksınız. Buraya gelmeniz gerekiyor onun için. Bunun gibi farklar var. Orası da muhteşem bir otel. Ama biliyorsunuz lüksün sınırı yok. Mesela diğer tarafta kapalı kutudaki Heineken ekstra ücretliyken burada ücretsiz. Ama ikisinde de tabii Heineken fıçı bira kullanılıyor. Onlar ücretsiz. Böyle farklı durumlar var. İkisi birbirine yakın, ikisini de kullanabiliyorsunuz. Artık hangisi hoşunuza giderse, hangisi size daha uygunsa onu seçin. Hem yurt dışında olmak, hem de bu imkanları görmek, hem de etraftaki
gezebileceğiniz alanlara bu kadar yakın olması otelin bence süper. Kasinoya gidebilirsiniz, dalışa gidebilirsiniz, çöl safariye gidebilirsiniz. Dilerseniz biz sizi rehberimizi yönlendiririz. Rehberimiz gelip sizi otelinizden alır ve gitmek istediğiniz yere götürür. Şarm El Şeyh bölgesinin bir ucundan bir ucu hemen hemen 55-60 kilometre. Öyle çok büyük bir bölge değil. Burası tamamen turizm bölgesi. Burada oteller var. Turistler de aynı şekilde çok el üstünde tutuluyor. Polisler gerekli güvenlik önlemlerini alıyorlar. Her yerde kontroller var. Kahire'yi merak ediyorsunuz. Instagram'a birkaç story atmıştım. Oradan dönüşler oldu. Onu sordular. Onu da cevaplayayım hemen. Kahire'ye gitmek istiyorsanız iner inmez vize almanız lazım. Uçaktan indiğinizde Şarm El Şeyh'e, Şarm El Şeyh Havalimanı'nda bir vize alacaksınız. Basit, orada 2 dakikada alıyorsunuz onu. Onu aldıktan sonra bizi ararsanız eğer iki şekilde sizi Kahire'ye götürebiliriz burada konaklarken. Birincisi otobüsle, akşam geç saatte, saat 12'de otobüs kalkıyor. Sabah saatlerinde Kahire'ye varıyor. Oradan da sizi piramitlere götürüyoruz. Kahire turu yaptırıyoruz. Akşam da geri geliyorsunuz. Ama bu çok yorucu. Hele çocuklarla falan kesinlikle tavsiye etmem. Fakat uçakla da bir seçenek var. Sabah erken saatlerde bir uçak var. O uçakla sizi götürüyoruz Kahire'ye. Akşam da tekrar başka bir uçak var. Onu da getiriyoruz. Bir tam gününüzü kaplıyor. Sizin niyetiniz buraya geldiğinizde bölgeyi tamamıyla keşfetmekse, yani anlattığım aktivitelerin tamamını yapmak istiyorsanız daha uygun bir otel seçmek isteyebilirsiniz. Bizim turun içerisinde 5 farklı otel seçeneği var. En iyisi bu görmüş olduğumuz otel. 4 yıldızlı seçenek de var. Eğer ben hepsine gideceğim bunların diyorsanız otelde geçireceğiniz zaman kısalacak. Haliyle çok büyük paralar ödemenize de gerek yok. Hangisini istediğiniz seçin. Ama Rixos, Şarm El Şeyh Oteli ve Rixos Premium Seagate'i kesinlikle tercih edin derim. Çünkü bu otel çocuklu aileler için özellikle bunu söylüyorum. Rixos Seagate'te. Bu otel çok güzel. En azından bir dalış yaparsınız, bir çöl safari yaparsınız, etrafı gezersiniz yeter. Kahire'ye falan gitmeyecekseniz bir günde bu söylediklerimi yapabilirsiniz. Yani yarım gün, 2 saat, 3 saat gibi saatlerde bu işler halloluyor. Fakat böyle bir otelin keyfini çıkartmalısınız. Balayı çiftleri içinde. Ben 2 oteli de çok sevdim. Ama Rixos Premium Seagate'deki kalite bambaşkaydı. I'm sick and tired, I should go alone. Ain't got the time to make it work alone. Rixos Premium Seagate Superior Room'a hoş geldiniz. Buyursunlar. Sevgili tatilciler, burası otelin en ucuz odası, Superior Room. Arkamda bir bahçeye bakıyor. Aynı zamanda da havuza da çok yakın bu arada. Şimdi sizin için burada bu şekilde bir düzen yapıldı. Görmüş olduğunuz gibi bir ek yatak var. Ek yatak odaya konulduğunda oda nasıl oluyor görmenizi istedim. İşte böyle oluyor. Burada 2 yetişkin, bir çocuk 10 yaşında, 11 yaşında rahatlıkla konaklayabilir. İsterseniz bebek yatağı da konulacak yer hala var. Buraya konulabilir. Odanın genişliği iyi. Odadan bahsedecek olursam burada bir çay kahve setup'ı var. Burada bir şarap ikramı yapılmış. Küçük bir şarap. Atıştırmalıklar var. Mini barı kontrol edeyim hemen. Bir şarap daha var. 2 tane Heineken var. Sprite, Cola, Fanta, su ve Schweppes var. Aynı zamanda da 2 tane de çikolata var. Herkesin görmek istediği mini bar budur herhalde. Hayalimizdeki mini bar. Devam ettiğinizde hemen şurada banyo var. Oraya da geçelim. Buklet malzemelerimiz var. Buklet malzemelerimizin markası herhalde yerel bir marka. Belki de değildir, bilmiyorum. Kusuruma bakmayın. Anjana ismi. Tıraş seti, 2 tane diş seti, diğer klasik malzemeler var. Devam ettiğimde de tuvalet ve duş var. Banyonun karşısındaki dolapta ise 2 tane bornoz var. Dolabın içinde ise güzel bir ütü masası ve ütü var. Çamaşır torbaları var. Aynı zamanda ücretsiz bir kasa var. Şimdi Superior Room'u gördünüz. Burası tesisin en düşük fiyatlı odası demiştim. Superior Room'un bu şekilde bir kapısı var. Bu her odada yok, bazılarında var. Eğer siz daha geniş bir aileyseniz bu şekilde alabilirsiniz. Devam edin, gelin. Burası da o odanın aynısı. Arada bir kapı var ve ikisi birleşebiliyor. Kalabalık aileler için burayı tercih edebilirsiniz. Burası Superior Family Suite, yani aile odası. Deminki odada görmüş olduğunuz her şey aynen burada da var. Şunu da göstermek isterim. Şimdi çoğunlukla burada klimayla uyuyorsunuz. Klimaları güzelce ayarlıyorsunuz uyku moduna. Klimayla uyuyorsunuz. Hani kapıyı açmanız gerekebilir. Belki klimayla uyumak istemezsiniz. Onun için de sinek olur diye odaya bir
sinek kovucu koymuşlar. Yanınızda kesinlikle dalış maskesi yani su altı gözlüğü ve belki bence bir tane palet getirin. Yanınızda olmazsa buradan satın alabilirsiniz ama belki biraz pahalıya gelir. Deniz çünkü bunun için çok uygun. Denizde sürekli suyun altına bakmak isteyeceksiniz. Otelin bir de deluxe odası var. Orayı maalesef size gösteremiyorum çünkü odaların hepsi dolu. Otel oldukça kalabalık. Orayla buranın farkı da deluxe oda birazcık daha geniş bir oda. Genel hatlarıyla deluxe odayla superior oda birbirine yakın fakat orası bir üst kategori. Tabii ki mimari olarak da biraz daha iyi. Evet efendim, Rixos Premium Seagate'den herkese iyi akşamlar. Söz verdiğim gibi akşamda sizi The Mangal'a, mangal alakartına getirdim. Burası ücretsiz bir alakart. Sadece rezervasyon yaptırmanız yeterli. Arkamda görmüş olduğunuz gibi mangalları sizin için yakıyorlar, hazırlıyorlar. Siz de etlerinizi seçiyorsunuz. Dilerseniz kendiniz pişiriyorsunuz. Dilerseniz de şefler geliyor, sizin için pişiriyor. Burada uzo var. Dilerseniz uzo da çevirebilirsiniz. Güzel Türk müzikleri çalıyor şu an arkamda. Yarim yarim çalıyor. Çok keyifli bir ortam. Ve buraya gelirseniz en çok bu alakartı seveceğinizi düşünüyorum. Dünya mutfağından inanılmaz seçkiler var. Birazdan birkaç tanesini de göstermeye çalışacağım. Ama benim gönlüm burada. Muhtemelen çoğunuzun da gönlü bu çim alanının üstünde, bu keyifli mangal alanında olacaktır. Şimdi siz yakından bakın. Aynısından Rixos Sharm El Sheikh'te de olduğunu unutmayın. Ama burası biraz daha büyük oraya göre. Evet sevgili tatilciler, akşam olunca otel daha da güzelleşti. The Mangal'ı çok beğendiniz değil mi? Ben de çok beğendim. Aynısından Türkiye'de de var. Antalya Belek'te, Mega Saray Otel'de de var. Orada da aynı konsept yapılıyor. Türkiye'de yapmak istiyorsanız bunu, linkini buraya bırakıyorum. O otelde izleyebilirsiniz. Bu arada bugün biz buradayken Freebird Hava Yolları'yla içinde Kahire'de olan Mısır turlarımızı açtık satışa. Telefondan bununla alakalı bilgi alabilirsiniz. Şehir merkezi numaramızı da bırakıyorum. Hem burada kalıyorsunuz 4 gün boyunca. Güzelce tatilinizi yapıyorsunuz. Sharm El Sheikh'teki aktivitelere de katılıyorsunuz. İsterseniz Rixos'u burayı tercih edebilirsiniz. İsterseniz size 3 tane daha otel seçeneği sunuyoruz. Sonrasında da uçakla Kahire'ye geçiyoruz ve baştan sona Mısır'ı geziyoruz. Harikulade bir program. Bu çok talep ediliyordu. İnsanlar buraya geldiğinde piramitleri de görmek istiyor, Kahire'yi de görmek istiyor. Onları da programa dahil ettik. Umarım seversiniz. 29 Ağustos'ta başlıyor ilk program. Sonrasında da Eylül, Ekim, Kasım devam edecek. Şu an için yeni açıldığından fiyatları uygun. Değerlendirmenizi öneririm. Bizi aşağıdaki telefondan ararsanız memnuniyetle size tüm programı, tüm detaylarıyla anlatırız. Hatta WhatsApp'tan göndeririz de oradan incelersiniz. Evet sevgili tatilciler, Rixos Premium Seagate'in de sonuna geldik. Oteli tüm detaylarıyla size göstermeye çalıştım. Saat itibariyle açık olmayan yerler vardı. Her detayı gösterememiş olabilirim. Lütfen kusuruma bakmayın. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Mısır mükemmel. Yani Türkiye turizmi için bence çok önemli bir durumda şu anda. İlerleyen yıllarda hepiniz buralara eninde sonunda geleceksiniz. 12 ay tatil yapılabiliyor olması, fiyatları, uçakların sayısının artması, her şeyiyle çok mantıklı bir lokasyon. Lüks bir beklentiniz varsa Mısır'dan kesinlikle Rixos gruplarını tercih edin. Ama ben gelmişken etrafı gezeceğim, bol bol dışarıya çıkarım, tekne turuna giderim, çöl safariye giderim, çarşı pazar gezerim gibi niyetiniz varsa diğerlerini tercih edebilirsiniz. Fakat burası gerçekten premium. İsminden anlaşıldığı gibi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanala da abone olmayı unutmayın. Hepinize Sharm El Sheikh'ten iyi günler diliyorum.